Dostlar, yeni videodan Avşa Adası'nın Karadut Koyun'dan herkese selamlar. Gökçe, ne haber? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Karadut'a geldik. Şu anda arabamızı park ettik. Hazır park etmişken de siz de eğer buraya gelirseniz arabanızı nereye koyacağınızı gösterelim istiyoruz. Şöyle geniş bir alanlık, Evet. dostlar. Aynı zamanda tabi buraya dolmuşla veya taksiyle de gelebilirsiniz. Değil mi Gökçe? Geliniyordu, öyle hatırlıyorum. Tabii. Geliniyor. Arkadaşlar bu arada buraya gelirken biz öncelikle merkezden Yiğitler'e geliyorsunuz. Yiğitler'den sonra Tavşanlı'yı geçiyorsunuz. Ardından Karadut geliyor. Bu arada dostlar, saçlarımı kestirdim. Gökçe kesti. Sağ olsun Gökçe, teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl gözüküyor şöyle? Evet, bayağı böyle 2 gündür Gökberk'in saçları ve biz artık bir şey olduk arkadaş. Ve ilk defa bugün denize geliyoruz. Gerçekten ben bayağı mutluyum. Gökberk bugün denize yine girmeyecek. Hem çekim hem denizi yapamam dedi. Ama ben denize girmeyi düşünüyorum. Denize birazcık rüzgarlı gibi ama olsun. Yine de gireceğim. Bu arada böyle burada Karadut restoran da var. Beraber isterseniz fiyatlara da bakalım. Aa bak Gökberk, şezlong takımı 300 TL. Köfte, midye, her şey var. Şöyle. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Biz direkt masaya otururuz değil mi? Evet, masaya geçelim. Aynen. Şu ağacın altındaki masa müsait mi? Müsait, tabii. Tamam. Evet, şöyle masamıza doğru gidiyoruz. Ben burada böyle masanın altına oturmayı seviyorum. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada dostlar, bakın burada sorduğumuz gibi böyle masalar var, arka arkaya gösterilmiş. Aynı zamanda şurada tuvalet, duş imkanı da var. Bir de şurada şöyle bir müzik sistemi de var. Aslında müzik de dinleyebiliyorsunuz. O da keyifli oluyor. Yine aşağıdan da şezlongları kullanabilirsiniz. Şimdi şezlonglara doğru da gidelim. Evet. Arkadaşlar bu arada şu an burası bayağı boş ya. Saat gerçi 5'i geçiyor. Biz özellikle geç vakitte geldik. Çok hani güneşe maruz kalmayalım diye. O deniz harika gözüküyor. Şöyle denizi gösterelim. Evet. Bu arada inşallah telif yemiyoruzdur müzikten. Yemeyiz, bir şey olmaz. Kaçalım şimdi buradan. İşte sahilde bu kadar aslında. Ay çok güzel. Harika. Tamam. Şimdi dostlar, bizim yanımıza İbrahim abi geldi. Karadut suyu varmış. Bir de tadına bakın mutlaka. Şimdi burada da ağacın yanına geldik. Şöyle gözüküyor. Dut ağacı. Büyük ihtimalle Karadut adını herhalde burada. Tabii bu ağaçtan alıyor değil mi karadutları? Çok güzel. Ay çok teşekkürler. Bakın arkadaşlar ne kadar büyük. Böyle kocaman Güzel bir tane. Süper. Aynen. 2 gün heves topladığım için. Abi teşekkür ederiz. Zahmet verdik sana Evet da. ama inanılmaz bir lezzeti var. Çok hoş bir şey. Of çok iyi. Mesela ağız yağları falan çok iyi. Evet şifalı. Çok lezzetli. Süpermiş. Şöyle hemen ellerimizle boyandı. Bu şekil bir şey. Bir şey. Bak orada. Yani diğer dutlarda mesela yesen eline geçmez. Bunu Evet, geçer. gerçek Mesela oldu. elinde yaralar olsun. Bu onu da halleder yani. Onu da halleder. Antibiyotik gibi bir şey ya. Süpermiş, harika. İbrahim abi, restoran akşamları açık mı yoksa kapanıyor mu belli bir saatte? 11'e kadar açık. 11'e kadar açık, çok güzel. Şimdi Gökçe, karadutlarımız geldi. Şöyle Vallahi çok gözüküyor. iyi. Arkadaşlar kaç gündür gerçekten de hep de söylüyorum, evde de karadut suyu içmek istiyorum diye. Bugün kısmet oldu. Bundan da daha doğalını bulamaz herhalde diye tahmin ediyorum. Harika ya. Güzel mi? Aynen. Şöyle ben de göstereyim. Güzel. Abi sana birazcık burayı sorayım. Kaç yıldır burada açık burası? 15 yıl. 15 yıldır. Çok güzel. 15 yıldan beri işletiyoruz. Nasıl oluyor? Sezon iyi diye tahmin ediyorum bu sezon. Sezon Temmuz'un haftasında başlar genelde. Şimdi bayram dolayısıyla biraz kalabalıktı. Sonra insanlar gidince azaldı tekrar şu anda. Şu anda işte Temmuz'un haftasını veya 15'ini bekliyoruz sezon için. Evet. O zamandan sonra Tabii iyice o zaman artmaya yoğunlaşmaya başlar yani. Bu şezlonglar da yine size ait. Şezlonglar bize ait. Onlar yani kumsalda tabii normal şezlongları kiralamak istemeyenler halk plajımıza Oradan da mevcut. Onlar da kullanabilir. Halk plajına gelip lavabolarımızı kullanabilir. Çok güzel. Yani her şeye serbest kullanım herkese açık yani. Peki İbrahim abi, buranın sence denizi merkezden daha mı güzel? Ne Vallahi diyorsun? Sen bana yıllardır göre, buradasın. Bana göre bütün koylar aynı. Yani bana göre adanın her tarafı güzel. Bugün burası Karadut koyumuz. Daha ileride başta Altun koyumuz, Tavşanlı koyumuz, Çınar koyumuz.
Hani koylarımız her yerde var ama buranın da kendine has bir koyu var. Burası aile plajı. Aile. Aile plajı. Fazla bir yoğunluk olmaz. Sakin bir şekilde. Evet. Yani düzgün aileler gelir genelde buraya. Yani böyle gençler pek gelmez. Orta yaşta şu anda genelde. Bu nasıl acaba denizi? Birdenbire derinleşiyor. Burası derinleşmez. Burası 1,5 metre, 1 metre arası derinliği vardır. Evet. Çok güzel. Yani düz bir su, sıcaktır suyu da. Derin değildir yani. Peki abi biz araçla geldik. Aracı olmayan dolmuş buraya geliyor. Tabii Avşa merkezden Hı hı. Karadut dediğiniz zaman buraya kadar geliyor. Burası zaten son durak. Buradan tekrar dönüp Avşa'ya gidebilirsiniz. Anladım, Saat son 8'e durak. kadar dönüş. Sabah saat 9.30, akşam saat 8'e kadar 8'e kadar. dönüşümüz var. Çok güzel. Biz menüyü zaten az önce de gösterdik. Bunların hepsi mevcut değil mi? Şu anda Evet, burada hepsi var. mevcut şu anda. Çok güzel. Hepsinin olması çok iyi. Evet. Ya insanların biz de buraya gelip her tadı tatmasını istiyoruz. Yani Evet. o var mıydı, bu var mıydı, hepsi var Allah'a şükür. Biz de insanlar hani istedikleri bir tadı mesela 10 sene öncesi gelip de burada işte ben kalamarı yedim de şu anda Evet. yok bu demesin diye biz de hepsini bulunduruyoruz. Bulunduruyorsunuz. Çok güzel. O çok önemli bir nokta gerçekten. Valla çok da keyifli bir yer ya. Ben bayılıyorum. Özellikle şurada oturduğumuz yerler bizim. Şurayı şöyle göstereyim. Ağaçların altında çok güzel. Aynen. Kahvesini içebilir, çayını içebilir, kahvaltısını edebilir. Hı, kahvaltı var mı onu Tabii, sorayım. kahvaltımız da Güzel var. bir serpme kahvaltı olduğunu tahmin ediyorum. Serpmemiz var, normal tabak usulü isteyenler var. Nasıl bir isteyenler olursa melemenimiz, her şeyimiz var yani. Çok güzel abi. Sabahlar saat 9'da kahvaltıya başlayabiliyoruz. Oturma yeri de çok güzel. Bayağı ferah. Evet. Aynen, masalar çok birbirine Geniş, yakın. şöyle birbirine Geniş, yakın geniş. değil. Valla gayet Çok güzel keyifli bir bir yer. ortam. İbrahim abi çok teşekkür ederiz sana da anlattığın için. Zaten inşallah tekrar hoş bulduk. Vallahi çok sağ Bir olun. dahaki sefere inşallah bir daha Evet. İnşallah bir bir görmek nasip olur. İnşallah geliyoruz valla. Hem burayı da seviyoruz. Sizi de sevdik. Teşekkür Evet ve ederiz. İbrahim abi bizi kendi tanıdı. Aa evet Ona aynen. ayrıca Onun için de ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi biz Karadut suyumuzu Gökçe tadını çıkartıyoruz. Bu arada İbrahim abiyle de sohbetimizi yaptık. Gerek Evet. kamera önü gerek kamera arkası. Kendisine de teşekkür ederiz. Ve aklımıza gelmeyen soruları da kapalıyken sorduk. Evet, İnsanın aynen. bazen her soru aklına gelmiyor. Bayağı güzel şeyler de öğrendik. Burada size söyleyebiliriz. Aynen öyle. Gökçe istiyorsan bahset hatta. Evet. Arkadaşlar bu arada Karadut suyunun size hemen fiyatını söyleyeyim. 100 TL değil mi Gökberk? Evet, Doğru. 100 TL. Evet. Ama gerçekten yani bakın böyle çekirdekleri bile etrafında çok güzel ki. Ben şu an gerçekten içtiğim için çok mutluyum. Çünkü kaç gündür hep dilimde böyle Gökberk işte Karadut suyu içelim, bir yerde bulalım, gidelim içelim. Bugüne kısmet oldu. Yani sırf bunun için bile gelinir. Evet, Arkadaşlar bu %100 arada doğru. burası reklam falan bir herhangi bir işbirliğimiz yok ya. Bunu da söyleyelim sonradan şey olmasın. Aynen öyle. Tamamen tesadüf eseri biz Aynen. burayı çekelim diye geldik. İbrahim abi bizi izliyormuş Evet, sağ olsun. vallahi Dedi bir tanıdı. Karadut suyu ikram edeyim size. Bir tadına bakın dedi. O vesileyle gelmiş olduk. Bunun dışında şeyi öğrendik. Mesela etleri de yine kendilerine aitmiş. Kendi hayvanları varmış. Onu kesiyorlarmış. Sadece tavuk hariç dedi. Onun dışında yine balıkları da hep özenle seçiyorlarmış. Evet, İbrahim abi zaten Evet. kendisi zıpkınla dalıyormuş. Evet. Balıktan da anlıyormuş. Valla bir gün Gökçe bugün değil ama bir gün buraya bir de yemek yemeye gelelim. Evet. Ve Değil mi? saat 11'e kadar da açıkmış. Evet. Çok iyi. Mesela böyle akşam 7 gibi geliriz. Güzel bir yemek yeriz. Evet. Hem yemekleri de gösteririz hem biz de bir tadımını yaparız. Güzel olur ya. Çünkü ortamında ben akşam güzel olacağını Evet düşünüyorum. evet gerçekten güzel dostlar, Hı hı. keyifli bir yer. Gökçe denize girecek misin bu arada? Evet gireceğim ama önce şu patatesimizi Tamam, şöyle yiyelim. patatesi de Karadut suyumuzu içelim. Gösterelim. Bunun da dostlar porsiyon fiyatı 150 liraymış. Arkadaşlar ben şimdi denize girmeye gidiyorum. Yok belki girmeyecek ama belki kafamı sokmam çünkü saat geç oldu ya. Bir de hava rüzgarlı tutulmaz gibi geldi. Valla insanlar yüzüyor ama gayet güzel bir şekilde. Neyse denize karar vereyim. Belki orası sıcaktır. Girince seversin büyük ihtimalle. Aynen. Yok belki beni çeker. Ben şuralarda bir yerlerde Aynen olur. çekeceğim. Aynen. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi Gökçe denize girdi. El sallıyoruz. O da bize el sallayacak. Şu anda donuyor gibi. Soğuk gözüküyor. Su anladığım kadarıyla. Ama tahmin ediyorum ki girince, daha doğrusu çıkınca diyecek ki girince ilk 15-20 saniye çok soğuktu. Sonra çok alıştım. Öyle söyleyeceğini tahmin ediyorum. Bakın plaj, tekrar göstereyim. Buradaki şezlonglardan faydalanabilirsiniz. Onun da fiyatı 300 liraymış dostlar. Yani 2 şezlong, bir şemsiye. Gökçe orada denizin tadını çıkartıyor. Deniz gerçekten güzel gözüküyor. Sahil de artık iyiden iyiye boşalmaya başladı. Tabii söylediğimiz gibi saatte geç olmuştu. Şöyle size bir de kumsalı göstereyim. Kumsal nasılmış? Kumsal da dostlar böyle gözüküyor. Güzel, fena bir kumsal değil. Uzunluk olarak uzun gerçekten ama genişlik olarak çok geniş.
diyemeyiz ama gayet yeterli. İbrahim abinin de söylediği gibi şurada halk plajı da mevcut. Yani ille şezlonglara bir ücret ödemenize gerek yok. Hemen yan tarafta farklı bir mekan daha varmış. Onu da şu anda görüyorum. Şuralarda denize girebilirsiniz. İşte Gökçe orada yüzüyor. Son bir defa daha Gökçe'ye el sallayalım ve devam edelim. Evet Gökçe, şimdi biz Karadut'tan çıktık. Aslında dostlar şimdi şu arkada Tanz ve Aren adlı iki tane. Baksanıza nasıl. Küçük olan büyüğü darlıyor. Büyüğün umrunda değil. Büyük gerçekten ne kadar sakin. Aynen, çok cool duruyor. Evet. Tam aslında Gökçe çınar altından şimdi oradan bir yer, ara sokağa girdik. Hem buraları gezelim, size de buraları gösterelim diye. Bu arada Gökçe denize girdi. Nasıldı Gökçe deniz? Arkadaşlar size hemen bundan bahsedeyim. Deniz bence gerçekten çok güzeldi. Özellikle hiç deniz anası yoktu. Yosun da yoktu. Sadece rüzgarlı olduğu için çok az sayıda böyle hani yaprak mı denir ona, böyle ot gibi şeyler vardı. Ama onlar da yani hiç rahatsız etmiyordu. Gerçekten çok keyifle yüzdüm. Zaten siz de gördünüz, denizde benim dışımda çok fazla insan yoktu. Sanki bana ayrılmış gibi. Evet, özel deniz Evet. gibiydi gerçekten Gökçe. Bir de başımı komple sokmadım. Birazını soktum çünkü güneş çok yakmıyordu. Dedim hani kurumaz falan, bir de daha çekime devam edeceğiz. O yüzden öyle bir karar verdim. Güzel düşünmüşsün. Şimdi de biz böyle arka sokaklardan, bakın ara sokaklardan yürüyoruz Gökçe. Neredeyiz hemen onu söyleyeyim. Aslında sahilin 2-3 arka sokağında kaldık şu anda. Evet arkadaşlar, bu arada biz arabadan indikten sonra bayağı yürüdük. Ne yapacağımızı bilemedik. Bir yere oturup hani çay kahve mi içelim yoksa bir şeyler mi yiyelim. En son dedik artık hani kamerayı açalım bari. Gezdiğimiz sokakları gösterelim. Evet, bakın mesela şurada şöyle güzel bir sokak var. Grafitiler varmış. Burada da böyle farklı farklı Gökçe yazlıklar görüyorum. Evet. Motel sayısı birazcık burada azaldı gibi. Evet ama ben mesela çok fazla ara sokağa girip çıktık ya. Bu kadar büyük olduğunu ben düşünmüyordum ki. Bize düşün yani, kaç kere sürekli geliyoruz merkeze. Yine de daha önceden görmediğim sokakları gördüm. Tabii, olmazsa olmaz. Burada böyle bakın tatlı, kocaman bembeyaz bir tane köpek var. Çok güzel. Çok bakımlı gözüküyor. Bize eşlik edecek Gökçe o artık. Öyle diyor. Hani kardeşim çekiyorsunuz ama burası bizim mahalle. Tabii buralarda Gökçe kafe yok, restoran yok. Evet, öyle yürüyoruz. Sadece yazlıkçıların yerleri var. Ne yapalım? Geri mi dönelim? Arkadaşlar Şuradan bence bak gidersek sanki sahile doğru çıkacağız gibi. oradan yürüyelim. Tamam. Bu arada Karadut'ta kendimiz arkadaşlar, orada takipçilerimiz bizi tanıdı, yanımıza geldiler. Böyle çok az bir sohbet ettik. Onlar da yaklaşık 3 yıl önce buradan yazlık almışlar. Onu da sorduk, dedik hani memnun musunuz, nasıl, beğendiniz mi? Gerçekten çok memnunlarmış. Zaten biliyorsunuz bununla ilgili de video gelecekti. Hani Avşa'da yazlık alınır mı alınmaz mı? Sadece şeyden bahsettiler. Hani yolculuk biraz zor ama yine de gelmeye değiyor. Tabii buraya gelmek birazcık zor oluyor. Gemiyi bekleme süresi olsun. Aynen. Sanki köpeğim olmuş gibi hissediyorum. Değil mi? Artık o bizim gibi. Aynen. Çok güzel. Beraber yürüyoruz dostlar. Evet. Ben, Gökçe ve Beyaz. Beyaz. Adını Beyaz koydum. Böyle valla buralarda da tabii moteller var. Şimdi bakın şuralardan aslında sahile ulaşacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz sahile doğru. Evet. Apartlar var mesela, burada da Yılmaz Apart varmış. Ne kadar yalnız bahçeler çiçekli ve güzel. Evet, çok güzel gözüküyor. Çok kısa bir yürüyüşün ardından az önce bulunduğumuz yerde sen, Beyaz, ben sahile vardık sayılır. Şu an ben sanki kendimi farklı bir adada gibi hissettim. Arkadaşlar size de öyle oluyor mu? Daha önceden girmediğiniz sokaklara girince böyle birdenbire bulunduğum yerden farklı bir yere ışınlanmış gibi hissediyorum. Şu an gerçek bir böyle yaz adasında gibiyim. Bakın böyle ara sokaklardan. İnsanlar oturuyor galiba. Beyaz hala bizimle geliyor. İnanılmaz. Ve çıktık. Çok güzel. Hop, deniz kenarındayız. Süper. Güzel. Ne yapalım, bir yerde oturup kahve içer miyiz? İçelim gel. Seni Beyaz. şimdi farklı bir kafeye götüreceğim. Oley. Buranın bir konsept kafesi diyebiliriz Gökçe. Avşa'da fazla yok aslında. Evet. Şimdi ilk kez bir deneyimleyelim seninle beraber. Ben daha önce geldim bir defa. Güzeldi, keyifli bir yerdi. Kahve kokusu gelmeye başladı. Evet. Nasıl oturalım? İçeri mi geçelim? Böyle önde de oturabiliriz. Bakalım. Tamam. Şimdi
Gökberk'in dediği yere oturduk ve burada otururken yine bir takipçimiz bizi tanıdı. Gerçekten çok güzel ya. Böyle yoldan geçerken selam falan veriyorlar sağ olsunlar. Onlar da şimdi yemek yemeye gideceklermiş. Çınar Koyun'a gitmişler. Orayı beğenmişler. Dedik biz de Karadut'taydık. Bir de Gökberk hep şeyden bahsediyor ya. Adanın bir tarafı eserken diğer tarafı esmiyor. Bazen her yer aynı anda esebiliyor. Tabii öyle imkanlar Gökberk da şey var. gelmiş. Çok Teşekkür teşekkürler. ederiz. Bu arada böyle güzel bir kurabiyemiz geldi arkadaşlar. Güzel gözüküyor Çok Gökçe. güzel. Ev yapımıymış. Her sabah pastaneci arkadaş bunu yapıyormuş. Evet, şimdi biz de bir tadına bakacağız seninle beraber. Zaten böyle yoldan geçenler şey dediler buraya ne kadar güzel mekan diye. Gerçekten evet, konsept olarak da güzel. Ben de hep böyle bir oturmak istiyordum. Bir de böyle sandalyeler hani yurt dışında olur ya direkt sokağa bakıyor. Öyle ben yine gerçi döndüm ama. Evet, genelde yurt dışında öyle oluyor. İnsanlar hep sokaklara karşı Evet. oturuyor. İstiyorsan bir tadımını gerçekleştir. Arkadaşlar şu an sizin için tadımı gerçekleştirdim. Çok güzel. Lezzetli mi, sıcak mı? Ya bence gayet şey yani ta- sıcak taze yani güzel. Tamam, Onu da Senden geçen not aldıysan güzel. Belçika çikolatasıymış. çok güzel. İçerideki hanımefendi öyle söyledi. Lezzetli. Sen de geçen not verdin, anladım. Yok şeyin kurabiyenin hamuru falan da çok güzel. Ben çok seviyorum böyle cookie'leri. Hatta bilmiyorum, bunu Domino's yapıyordu. Hatırlar mısın sen? Pizzacılar yapıyordu, evet. Evet. Böyle çok ev tipi olmasa da onlar da lezzetli oluyordu. Bu daha da lezzetlidir diye tahmin Evet ediyorum. çok hoş bir tadı var. Sen içecek olarak Gökçe cappuccino söyledin. Ben ne söyledim? Tahmin et bakalım. Cortado. Tabii ki de. Yok, Şaşmaz. Aynen. O kahveyi öğrendiğimden beri sadece cortado içiyorum. Bizim çünkü İzmir'de gittiğimiz bir kafe var. Evet. Orası- Spekt Cafe diye Aynen. geçiyor. Karşıyaka Bahçeli Evler'de. İzmir'den bizi izleyen varsa da mutlaka gitsin. Evet bu dostlar. arada o da reklam değil. Yani artık bunu sürekli söylüyorum sıkıcı ama arkadaşlar Aynen öyle. söylemek gerekiyormuş. Çok sevgili orada Semih çalışıyor. Aynen. Kendisi çok böyle hem ilgili hem yetenekli. Ben hep böyle Friends dizisini izlerken orada onların bir kahvesi vardı ya gidiyorlardı sürekli oturuyorlardı. Hep öyle bir yerin hayalini kurardım. Bence orası tam öyle bir yer. Aynen. Güzel. Kahve üzerine Gökçe güzel. Belki bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Ah, güzel. Seninle Bunu beraber de izlemiştik böyle, hatırlıyor musun? Farklı Onu kahveler nasıl yapılır? konuşalım belki olur. Böyle dünya kahveleri üzerine mesela. Evet. Farklı bir şey Evet olabilir. videolarını izledik bizim ilgimizi çekti. Orada çünkü bayağı böyle güzel kaliteli yapıyordu. Öyle bir şey de yapabiliriz. O zaman şimdi çok kahveden bahsettik. Kahveler gelsin, kahveleri de gösterelim. Kahvelerimiz geldi, benim cortadom. Özellikle Gökçe sunum olarak beğendim. Sunumu böyle olması gerekiyor Bence benim. sunum kesinlikle benden geçen not aldı. Evet, bir de- Arkadaşlar bakın cappuccino ne kadar güzel. Yanında yine ufak bir kurabiyesi var. Bu arada cappuccino 120 liraydı. Yanılmıyorsam cortado da 120 liraydı. Ha, ben tam cappuccino yüzüm de onu hatırlayamadım. O bantlarda yani 100-130 arası kahveler değişiyor. Evet. Soğuk kahveler de mevcut tabii ki de. Hemen bunun da tadına bakayım mı? Aynen, güzel, yanında ikramları da var. Harika arkadaşlar. Lezzetli mi? Çok güzel. Güzel, afiyet olsun Gökçe. Cappuccino'nu da tekrardan gösterelim. Evet. Güzel, böyle biraz daha konsept şekilde yapılmış. Biz şimdi kahveleri içtik, içtiğimiz yerden de çıktık. Toplamda 400 lira ödedik. Geçen gün geldiğimde Gökçe, ben yaklaşık 3-4 gün önce geldim. Daha uygundu fiyatlar, zamlanmış. Zaten içeride de sordum, zam geldiğini söylediler. Aa öyle mi? Evet, toplam 400 lira ödedik söylediğim gibi. Cookie de 160 liraymış. Tamam bunun da bilgisini vermiş olalım o zaman. Şu an size merkezin de denizini gösterelim istedik. Bir de burası gerçekten şu an cıvıl cıvıl çok güzel. O yüzden hani eve gideceğiz ama çok da buradan ayrılmak da istemedim ya. Artık ayrılalım. Evet, Allah. go- Ya şey. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı, aynı zamanda da abone olmayı unutmazsanız seviniriz diyelim Gökçe. Bunun da dipnot olarak verelim. Ama denizi göstereceğiz daha. Tabii, denizi göstereceğiz. Bakın burada böyle kıyafetler var. Güzel gözüküyor. Böyle bol bol kıyafetçi var burada dostlar. Hatta dün Gökberk arkadaşlar şey aldı. Daha doğrusu babama bir tane tişört aldı. Evet, hem de 100 liraydı. Çok uygun Aynen. fiyatı gerçekten. Aa bak benim tepsiler sonra bunlardan Gökçe'nin alacağım. tepsiler. Arkadaşlar sizce en güzel hangisi? Şöyle bakın, bence bu güzelmiş. Hangisi? Bu da güzel. Evet Hepsi ya. güzelmiş ya. Var ya anca arşadan giderken karar ver. Şimdi limonata. Güzel. Efendim hoş geldiniz. Tavuk Buyurun. dürüm 100 liraymış. Tavuk dürüm yalnızca 100 lira. Tavuk dürüm genelde Gökçe böyle 100 lira. Burada. Farklı yerde de görmüştük. Dosa burası Sarıyer börekçisi. Evet. Güzel, lezzetli yapıyor, evet. Bu bizim meşhur kunducumuz. Aynı zamanda et dönerleri de var ve hemen karşıda da Özkaymak dondurmayı görüyoruz. Şimdi Gökçe, merkezdeki denize bakacağım demiştin. Evet onu da gösterelim. Bak güneşte ne zaman batar?
Şu an saati Ya onun şöyle bir şey vardı. Tam bilenler yorumlara yazarsa sevinirim. Şöyle bir parmak yapıyorduk güneşe. Ona göre bir hesaplama vardı. mi? Evet. Ama günler kısalmaya başladı artık. Evet ya, ben ona çok üzülüyorum. Ne kadar böyle geç batarsa o kadar hoşuma gidiyor. Evet, gel bakalım denizi şuradan gösterelim. Çünkü o tarafta kumsal yok. Tamam. O eski burası. İnsanlar bakın girmiş sıraya, demek ki birazdan Tekirdağ gemisi kalkacak. O var ya, Ya da Silivri. Böyle her şey yaz havası, yaz kokusu. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Temmuz yani kendini hissettirmeye başladı. Kaç gündür rüzgar yok. Hı hı. O konudan da şanslıyız. Biraz Avşa tatilinizin iyi geçip geçmemesi deniz yönünden rüzgara bağlı dostlar. Evet. Bir de arkadaşlar mesela eskiden şeydi, atıyorum Ağustos ayında genelde Ağustos'un yarısından sonra hava rüzgara dönüyordu. Artık hani tam böyle kesin bir vakit vermek de zor değil mi? Ve bence Türkiye'nin her yerinde böyle. Hava ne zaman artık güzel, ne zaman kötü, onu kestiremiyoruz. Mevsimler birazcık birbirine girdi. Çok değişti. Aynen. Şimdi bakalım. Şöyle Evet. sahile bakalım, denize bakalım. Tabii birçok insan da böyle koylara gitmek yerine merkezden de denize girmeyi Tabii. tercih ediyor. Ama mesela buraya hani atıyorum bir haftalığına geldiyseniz bence birkaç gün hani oraları da görmek açısından Tabii güzel koylara bence. da gidilir. Buradan da Gökçe çok gözükmeyecek gibi ya, biz Ay, hatalı, çok saçma ya. yanlış yaptık. Niye biz buradaki denize geldik ki? Bakın deniz güzel. Evet ama deniz güzel. Güzel. Zaten insanlar da yüzmeyi bırakmış, şey olmuş. Restoranlar yerlerini kurmaya başlamış. Evet onlar başladı. Bak ışıklar falan açılmaya başlamış. Ya çok güzel. Evet, kumsalla artık başka zaman size gösteririz Hı hı. denizi. Videomuzu bitirmek için çok güzel bir noktaya geldik. Bakın ne kadar güzel böyle gemi, güneş. Tam böyle Avşa güneşi. Bu arada eğer günün birinde Avşa'da bir yer açacak olursanız adına Avşa Güneşi koyabilirsiniz. Bence çok güzel. Gidip ücretsiz reklam yapacak mısın? Yaparım. Tamam, anladım. Avşa Güneşi. Benim yani eğer hani ben öyle bir yer açacak olsaydım kesinlikle o adı koyardım. Çok hoşuma gidiyor. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuz büyük ihtimalle motor videosu olacak. Yine onda da sokakları gezeceğiz. O zaman hoşça kalın.